Aşık der incidenden, incinme incidenden. Kemalde noksan imiş, incinen incidenden. Programımıza Alvarlı Efe Hazretlerinin bir dörtlüğüyle başladık. Bugün Ömer Demirbağ hocamla birlikte incinmek ve incitmek bahsini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, sizi sormalı. Hamdolsun efendim, Allah razı olsun. Bugün Cümlemizden. incinmek ve incitmek bahsini inşallah konuşacağız hocam. İncinmek ve incitmek mefhumlarından ne anlamalıyız diye başlayalım hocam. Derviş gönlü baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Sögüle dilsiz gerek, dögüle elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Ahlak-ı peygamberidir, incinmekte bile haddini bilmek, apaçık incitilmekte bile mutlaka bir ettiğim vardı ki, Allah bu acıyı bana yaşattı, suç benimdir, hata bana aittir, hak etmiştim zaten diye düşünebilecek bir insani asaletin mertebelerinde dolaşmak. Her kim bana ağyar ise hak tengri yar olsun ana, her kancaru varur ise bağ bahar olsun ana. İnciten kişi dosttur ve dost da incitir, yani acı söyler. Bu acılığı, bu zehre katlanmak lazım çünkü hakikati söyler, hakikat de bizi mutlaka felaha kavuşturur. İncitilmek hiçbir zaman boş yere değildir. Bir demiri bile tavda döverler. Yarayı dağlarlar. Dikkat edin, hepsinde acı çekmek, çile, bir şeylere tahammül etmek vardır. Ta ki sonuç alınıncaya kadar. Bir yerde incitilmek varsa çok büyük ihtimalle o incitmenin ve incitilmenin bir meyvesi vardır, bir gayesi vardır. Eyvallah efendim, ağzınıza sağlık. Peki bir Müslümanın incinmek ve incitilmek bahsinde hassasiyeti nasıl olmalı hocam? Efendim, yani Müslüman geçimsiz olmamalı. Öyle her şeyden incinmemeli. Her tavrı kaldırmalı. Çocukla çocuk olmalı. Büyükle büyük olmalı. Ama incitilmek bahsine geldiği zaman bu incinmek çoğunlukla nefisten gelir. Nefs incinir. Biz kavga ederiz. Hepsi nefsten gelir. Şeytan araya girer filan. Birisi bizi incitiyorsa, yani büyük ihtimalle onun incitmesinin altında bir sebep vardır. Eğer o sebep onun nefsinden kaynaklanıyorsa sükût edip Allah'a havale edip geçmek lazım. Ve hatabahumul cahilûne kalu selama. Ayet, cahillere selametle de yoluna devam et. Ama incitilmek sizin nefsinizden kaynaklanıyorsa karşıdaki hayırlı bir iş yapıyor demektir. Siz muhakkak ki incitilmiş olmakla doğru yola sevk edilmiş olunuyorsunuz. Bir yanlışınız giderilmiş oluyor. İmam Şafii Hazretleri buyurur ki, bir münazarada galip gelenin hiçbir kârı yoktur. Ama mağlubun iki kârı var. Birincisi yeni bir şey öğrenmiştir. İkincisi de mağlup da olunuyormuş, bunu öğrenmiştir. İki türlü faydası var. Ama galip gelenin ise tehlikesi var, kibre düşebilir. İncitilmek genellikle nefsten kaynaklanır. Nefsimiz kendisine toz kondurmaz. Bu yüzden de alınganlıklar filan gösteririz ama incitilmenin faydası zararından çoktur. Faydası daha fazladır. İncitile incitile bir takım iç alemimizde nasırlar meydana gele gele biz kemalata doğru gidiyoruz. Olgunlaşıyoruz. Eyvallah. Hiç incitilmemiş bir insan düşünün. İnsan mı bu? Hiç incitilmemiş. Yani böyle bir insan ne dünyayı tanıyor, ne dünya, yerden gökten haberi var, ne kendinden haberi var. Deri dünya kesibi gam ne bağışet. Eğer bağışet beni Adem ne bağışet. Dünyada kimse gamsız olamaz. Olmuşsa bilin ki beni Adem değildir diyor. Demek ki beni Adem evladı olmanın ya da insan olmanın gereklerinden biridir ki bol bol incinelim ve bu incitilmişten meyveler devşirelim, ibretler çıkaralım, hikmetler çıkaralım. Her incitilmişlik yol üzerinde bir işaret levhası olmalı bizim için. Bu şekilde gitmek lazım. Eyvallah hocam. Hakkın yegane tecelligahı gönlümüz bizim. Evet. Peki bu gönlün incinmesi ve incitilmesi bahsini bu tecelligah bağlamında biraz izah edebilir misiniz hocam? Efendim, dış alem küçük alemdir. Asıl alem insan. İnsan dış alemden daha büyüktür. Ve dışımızdaki alemde Kabe neyse insandaki gönül de odur. Allah'ın evidir. Misiniz hocam? Dış alemdeki Kabe, Beytullah neyse
İnsandaki gönül de odur. Allah'ın beytidir, Allah'ın nazar kıldığı yerdir. Eyvallah. Allah'a olan imanın ve muhabbetin merkezidir gönül. Dolayısıyla asla gönül kırmamak lazım. Çok tehlikelidir. Tam bir mayın tarlasıdır. Hele hele ehlullah'a denk geldiği zaman insanın dünyasını da ahiretini de götürebilir. Bu bakımdan büyüklerin nasihatlerinde elden geldiği kadar hiç kimsenin gönlünü kırma. Çünkü gönlünü incittiğin kişi Allah indinde makbul bir gönül olabilir. O zaman senin halin ne olacak? Kabe'yi yıkmaya eşdeğer. Nitekim kimi hadis-i şeriflerde mesela babanın kalbini incitmenin Kabe'yi yıkmak gibi olduğu hadise bildiriliyor. Anne babaya zaten öf denmez. Hele anneyi artık söylemiyorum. Babanın 3 misli fazla. Babasının kalbini inciten Kabe'yi yıkmış gibidir. Hadis-i şerif. Bu anne baba. Haklı haksız diye bir şey yok. Baba. Yetim, garip, mazlum, alim ya da Allah indinde makbul bir kul. Bunları incitmek mayına basmaktır. Hiç biz farkında olmadan dünyamız da ahiretimiz de haraba girebilir. Hazreti Ali Efendimiz buyurur ki günahın büyüğü günahı küçük görmektir. Hazreti Ali'nin sözü. En büyük günah canım bunda ne var demektir. Sen öyle diyorsun ama esas her şeyi tartacak olan, adil-i mutlak olan Allah acaba diyor mu bunda ne var? Yoksa bunun hesabı var mıdır? Çok basit gibi gördüğümüz hadiseler bazen bizi mahva götürebilir, ebedi helake götürebilir. İşte yetimin kalbini incitmek. Yani şunu unutmamak lazım. Kabağın sahibi vardır. Eyvallah. Kabağın sahibi vardır. Ve basit gibi görünür. Bizim aklımıza göre bunda ne var filan dediğimiz şey bir kalp kırmış olmak ise inanın çok tehlikelidir ve telafisi de çok müşküldür. Eyvallah. Bu tehlikeli alanlara girmemek lazım. Yani. Eyvallah. Kabağın sahibi vardır dediniz hocam. Bu bir hikayesi menkıbe, olan bir şey. kıssa Lütfeder olarak misiniz? geçer. Çok konumuz açısından çok mühim bir menkıbe. Berberde tıraş olan, başını da usturaya verdiren, kabak lakaplı bir derviş, bir meczup dışarı çıkınca bir Yeniçeri tarafından işte kavga ediyor. Bir Yeniçerinin birisi buna takılıyor, kavga filan ediyor. Bunu tokatlıyor, dövüyor, epey aşağılıyor. Daha sonra sokağın başından gelmekte olan atlı araba son sürat Yeniçeri'yi altının ayağına alıyor. Ölüyor yani. Orada parça parça oluyor bu adam. Az önce dövdüğü, dala geçtiği kabak tekrar berbere girerken berber diyor ki biraz ağır olmadı mı kabak efendi? Deyince diyor vallahi ben öyle olsun istemedim ama kabağın da sahibi var. Kabağını onu incitmemek lazım. Ya eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Cümlemizin Şimdi efendim. Alvarlı Efe Hazretlerinin muhteşem bir şiiri var. İncinme redifli hocam. Evet. Lütfederseniz o şiiri bizim için Estağfurullah. okuyabilir Bu bir misiniz? müseddes. Rahmet olsun kendilerine. Eyvallah. Tam bir ehli dil insan. Evet. Alvarlı Herhalde Efe. mevzumuzu Evet. Türk Edebiyatı'nda anlatan en güzel şiirlerden birisi. Evet. Hazar kıl, kırılma kalbin, kimsenin canın incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-i aşkta biçare-i hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahr-ı alem-i zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan eğer aşık isen yare, muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, bendin salma efkare. Düşersin bir belaya, sabrı kıl Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pakü tahirken. Güvenme malı mülkü mansıbın efnası zahirken. Nice oldu malı Karun'un felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert gönlün misafirken? Felekte hasılı insan isen insanı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahili nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde sen, manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahr-ı alem-i zişanı incitme. Ben insanım diyen insana düşmez şadu handanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık.
Hakikat ehlinin hali dürür daim perişanlık. Bir işi etme kim gelsin sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın. Eser yerler yerinde, hani ya tahtı Süleyman'ın. Yalınız adı kaldı alemde zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir faide yoktur bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç alemi bir bir geçersin çeşmi ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzu kıyametten. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül aynesin silmek gerektir kalbi agâhe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe? Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'a. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergahe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Mükemmel bir şiir değil mi hocam? Evet, harika. Baştan aşağı. Evet, evet. Nasihat dolu. Eyvallah. Didaktizmi de gayet güzel eritmiş. Lirizm Tatlı içinde bir eritmiş, hale değil mi? getirmiş. Eyvallah. Yani lokma lokma sunuyor. Onun bir nasihat olduğunu, size bir şey öğretiyor olduğunu dahi fark Eyvallah. et. Başa kalkmadan. Evet. Eyvallah. Ağzınıza sağlık üstadım. Çok teşekkür Teşekkürler. ederiz. Şimdi Alvarlı Efe Hazretleri'nin aslında girişte de okuduğumuz bir şiirinden devam edelim. Aşık der incidenden, incinme incidenden, kemalde noksan imiş, incinen incidenden. Ne demek Evet. istiyor hocam? Efendim, incitilmiş olmak ciddiye alınmayı gerektirir. Ondan işarettir. Dertler, belalar, gamlar, hele sevgiliden gelen cefalar her biri bir lütuftur, bir iltifattır, bir madalyadır. Çıkan olsun dili mecruh, peykan olmasın ya Rab diyordu ya Fuzuli. Çıkan olsun dili mecruh, peykan olmasın ya Rab. İçimizden çıkan bu yaralı gönül olsun, varsın ondan bile vazgeçebiliriz. Ama içimize işlemiş olan o ok gibi kirpikler içimizde kalsın, çıkmasın Allah'ım. Bu ıstırap bizde devam etsin diyordu. Susuzem iste peykanın gönül, hecrində şevkim sakin et. Susuzem bir kez bu sahrada, benim için aresu. İste peykanın, o oku iste, o okla vurulmayı arzu et, incitilmeyi iste. Asıl bizim susamışlığımızı giderecek olan, her biri birer iltifat niteliğinde olan o incitilmişliklerdir diyordu. Yine Fuzuli'den açılı aklıma geldi artık, kusura bakmazsanız. Estağfurullah, incinmek ve incitmek olduğu zaman Fuzuli'ye Fuzuli'ye uğramadan olmaz. Elbette, elbette. Diyordu ki, ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Bin can olaydı kaş ki meni dil şikestede, ta olaydım her biriyle bin kez feda sana. Fuzuli söylüyor, ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Ey vefasız ki eziyet etmek adetin olmuş. Billah cefadır olma demek bir vefa sana. Vallahi asıl eziyet sana eziyet de etme demektir diyor. Senin eziyetin çok güzel diyerek Yakışan oldu. devam ediyor. Evet, hakiki aşık incinmeyi, itiraz etmeyi bırak, incitilmiş olmayı bir rütbe sayar. Bir iltifat kabul eder. Kendini sevgili makamındaki, hedefindeki varlık, sevilen varlık, aşıkı aşık var kabul etmiş ki incitiyor. En azından onun varlığından haberdar. İncitilmiş olmak budur. Bu yüzden özellikle 17. yüzyılda divan edebiyatında sevgiliye ait olan güzellik unsurlarından sevgilinin gözlerinin hep öfke dolu olduğunu görürüz. 17. yüzyılın modasıdır bu. İşte gamzen nedem ki tığ çekip hun feşan olur. Uşşak-ı dilfigare ecel mihriban olur. Çeşmin o kahramanı gazabnaktir senin ki hışmı zail olsa dahi bir eman olur. Nef'i söylüyor. Muhteşem şiirmiş hocam. Meşhur kasidesi. Kısa kısa izah edebilir misiniz? Gamzen ne dem ki tığ çekip hun feşan olur. Ey sevgili, o bakışların ne zaman ki kılıç çeker kan dökmeye başlar, uşşak-ı dilfigare ecel mihriban olur. Yaralı gönüllü aşıklara ecel bile şefkat gösterir. Eyvallah. Ecel bile gel bana der.
Nefi bu kelimelerle oynuyor. Eyvallah. Çeşmin o kahramanı gazapnaktir senin ki hışmı zail olsa dahi bir eman olur. Senin bakışların o öfkeli kahramandır ki öfkesi geçmiş olsa dahi amansızdır. Bu arada divan edebiyatında aliterasyon dendi mi en büyük ustası Nef'i. Eyvallah. Gamzen nedem ki tığ çekip hun feşan olur derken kılıcın çekilmesinden bahsetti ya. Bütün sesler kılıcın kınından sıyrılırken çıkardığı sestir iki beytte. Gamzen nedem ki tığ çekip hun feşan olur. Uşşak-ı dilfigare ecel mihriban olur. Çeşmin o kahramanı gazapnaktir senin ki hışmı zail olsa dahi bir eman olur. Kılıç kından çekiliyor. Burada hangi vezir bilmiyorum. Sadrazamlardan birine sunmuş bu kasideyi. Bu kasidede özellikle aliterasyonlar edebiyatımızda ufuktur. Eyvallah. Savaş tasviri yapıyor. Bu savaş tasvirini yaptığı beytte bir kelime tek Türkçedir. Diğer hiçbirisi Türkçe değil. Sadece olur. O da yardımcı eylem. Fakat sesleri o kadar mükemmel kullanmış ki bunun bir savaş tasviri olduğunu kelimeleri bilmeden de anlıyorsunuz. Seslerle. Eyvallah. Evci hevada sıyti çeke çaki tığden avazı ra'du saika rehgüm künan olur. Aynı kasideden bir beyt. Ne dediğini anlamanıza gerek yok yani. Bir hadise var. Evet. Alvarlı sultanımıza dönecek olursak, gerçek aşık, hakiki aşık, yukarılardan kendisine yöneltilen okları birer yudum su gibi, birer ab-ı kevser gibi, birer iltifat gibi kabul eder. Çünkü kendisinin var olduğu kabul edilmiştir. Bunlar birer lütuftur. Dolayısıyla hakiki aşık incinmek şöyle dursun, kendisini incitmek istidadında olan her şeyi nimet sayar. Aklıma geldi, tasavvuf büyüklerinden dördü bir araya geliyorlar. Bela üzerine konuşuyorlar. En meşhur dört kutup. Birisi Süfyan-ı Servi Hazretleri. Rabiatul Edeviye Hazretleri, meşhur hanım evliya. Onun mürşidi Hasan-ül Basri Hazretleri ve İbrahim bin Ethem Hazretleri. Dördü aynı yerde. Düşün, dört güneş. Hani amiyane tabirle Şampiyonlar Ligi gibi evet, derler yani ya. bu sohbeti dinlemek lazım. Evet. O mecliste bulunmak lazım. Allah lütfetmiş. Sohbet ediyorlar. Konu bela. Bela üzerine konuşuyorlar. Süfyan-ı Servi Hazretleri diyor ki ben ondan hoşlanırım ki Allah bela versin ve ben sabredeyim. Bu bana zevk veriyor. Allah bela versin ben sabredeyim. Çünkü Allah sabredenlerledir ayet. Eyvallah. Daha ileriki bir mana mertebesinde olan Rabiatul Edeviye diyor ki hayır diyor. Ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben şükredeyim. Sabrı bırak, şükür. Allah bela versin, güzel oldu ben ya. şükredeyim diyor. İşte incitilmek ne demek? İncinmek ne demek? Senden gelen başla gözlerine. Senden geliyor ya, bela, nimet farkı yok ki. Daha ileriki bir noktada olan Hasan-ül Basri Hazretleri diyor ki, ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben telezzüz edeyim, lezzetleneyim. Allah bela ver. Ya Rab belayı aşkına kıl aşina meni. Birden belayı aşktan etme cüda meni. Eyle zayıf kıl tenim firkatindekim. Vaslına mümkün ola getirmek sabah meni. Diyordu ya Fuzuli. Eyvallah. Ve fenafillahlık makamında en ileride olan İbrahim bin Ethem Hazretleri diğer üçüne diyor ki siz çok gerilerde kalmışsınız. Peki sen ne istersin deyince soruyorlar. Ben onu isterim ki Allah o kadar bende olsun ve ben o kadar Allah'ta olayım ki verdiği şey bela mıdır, nimet midir bilmeyeyim. İncitilmek ne demek? Ne incinmesi? Sen var mısın ki inciniyorsun? Onun varlığının azameti karşısında başka bir şeyin varlığı mı var ki bir de incinecek? İşte Alvarlı Efe Sultan bunu söylüyor işte. Eyvallah. Hocam klasik edebiyatımızda sevgilinin herhalde en bariz tipi zalim olması. Evet. Tabii olarak aşığını incitmesi, aşığında Evet. incinmesi. Bunun bir sebebi, tasavvufi bir sebebi olsa gerek. Efendim tasavvufun Neden? tesiriyle zaten kahır konusu gelir. Bir de çok eski Hint sırriliği var, Fars hazcılığı var, efendim Yunan felsefesi var. Hepsi bir mozaik oluşturmuş. Divan edebiyatının içinde her bir yerden ayrı bir projektör tutulur şiirin Eyvallah. içine. Efendim sevgili tabii ki zalimdir. Zalimlik onun biricik vasfıdır. Fakat bu zalimliği nereden alıyor? Çünkü sevgilinin belirttiği cemal kahredici bir güzellik.
Şimdi güzelliği seyretmenin insana mutluluk uyandırması lazım değil mi? Zevk vermesi lazım. Tabii. Güzel. Ama divan şiirindeki güzellik mutlak güzelliktir. Ve mutlak güzellik kendisinden başka hiçbir şeyin varlığına izin vermez. Seyirciye bile. O kadar varlık alemini kaplar. Hakikaten güzele karşı mutluluk mu duyulur? Bunu çok tefekkür etmişimdir. Fakat becerebildim mi bilmiyorum. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı aniden karşısında gören kadınlar parmaklarını kesiyorlar. Bakın güzelliğe karşı tavır kendi kendini kesmek. Demek ki güzellik sizi ellerinizi kesmeye mecbur ediyorsa güzelliğin sizde uyandırdığı şey bir kahırdır. Tecellisi kahır. Elbette, elbette. Güzelliğe karşı göğsünü parçalıyor aşık rolündeki şair. Yakasını yırtıyor. İşte bizzat yaşanmış hakiki olay, hayali değil, ayetle bildiriliyor. Aniden Yusuf'u karşılarında gören kadınlar parmaklarını kestiler. Bu ayet-i kerime. Ayette o olay ya mecaz filan değil. Bu olay gerçek. Yaşanmış. Güzelliğin insanoğlu üzerindeki etkilerinden pek çoğu tahripkardır. Tahrip eder. Çünkü güzelliğin içinde kahır vardır. Eyvallah. O güzelliğe ulaşamamak, o güzelliğe karşı sığdıramamak, hayranlığı sığdıramamaktan dolayı infilak eder derecelere gelmek, hepsi güzelliğin cazibesine kapılmış olan insanoğlunun başına gelenlerdir. Fakat o güzelliği göreyim de başıma ne gelecekse gelsin. İnsan aşık rolündeki, pozisyonundaki divan şairinin hali isteği budur. Sinemde bir tutuşmuş sönmez ocak olaydı. Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı. Zülfün görenlerin bahtı siyah olurmuş. Tek zülfün göreydim, bahtım siyah olaydı. O güzelliğe karşı yeter ki bir daha ben o cemali göreyim. Varsın parmaklarımı bir daha keserim. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimize söylediği bir kıta niteliğindeki naat-ı şerifte diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Yusuf'u gördüklerinde parmaklarını doğrayan o kadınlar var ya, asıl şu anda sizi görmeliydiler. Vallahi yüreklerini parçalarlardı. Yüreklerini parçalarlar. Güzelliğe karşı insanoğlunun gösterdiği tepki kendi kendini parçalamak, parmağını kesmek, göğsünü yırtmak. Dikkat edin, adeta güzellik zevkten çok daha öte, tahrip edici bir cezbe sunmaktadır insana. Eyvallah. Dolayısıyla incitilmiş olmak, cemali görmüş olmaktır. İncitilmiş olmak, yani güzelliğe yakınlıktan haber verir. Bu bakımdan divan şairleri, sevgili o kadar sudefasızdır, puttur, sanemdir, duyarsızdır, tegafül tavrındadır, istignat filan, bütün anlatmak istedikleri aslında sevgilinin belirttiği tarifsiz güzelliğin aşık rolündeki şairde yapmış olduğu tahribattır. Eyvallah. Aslında zulüm olarak görünen şey vefanın ta kendisidir. Evet, ta kendisidir. Diyebiliriz. Ta O da kendisidir. irfani bir nazarla Evet. ancak anlaşılabiliyor. Evet. Hocam sizden daha önce bir askerlik hatırası dinlemiştim. Bir hayvan sürüsünün bir toprak parçasını incitmemesi, Evet. oraya basmaması söz konusu. Evet. Onu lütfeder misiniz? Alvarlı Hazretlerinden de irtibatlı değil mi? askerdeyken haberdar olmuştum. Orada çok ehli dil olan bir asteğmen arkadaşımla birlikte o bahsini ederdik. Efendim 1984'te Kars'ın Göle ilçesinde asteğmendim, topçu asteğmendim. O zamanlar beni hatırlayan bakkal, esnaf, ne kimler varsa ve şu anda izliyor, hepsine selam olsun. Ömer Asteğmen, bakın ne hale geldi. Ben orada askerken Karınca Düzü diye bir mevki var. O zamanlar yaylaydı. Şimdi ne oldu? 1984. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Köylüler gelip alay komutanına bildirdiler dilekçeyle. Biz hayvanlarımızı, sürülerimizi götürürken belli bir mevkinde hayvanlar ayrılıyorlar. Oraya basmıyorlar. Çok ilginç. Bu biliniyor demek. Anadolu'da çok rastlanan bir şey. Muhtemelen orada şehit var. Şimdi o civar, Karıncadüzü, Göle o civar Allahu Ekber dağlarının olduğu yerlerdir. Ve 90 bin şehidimizin, o bilinen, sayılabilen 90 bin. Her adım başı şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda diyor ya, asla mübalağa değildir. Her bastığın yerleri topraklayarak geçme, tanı. Anadolu var ya, hakikaten her adımı altında şehit vardır. Geldiler. Duyuyoruz tabii orada. Alay komutanına dilekçe verdiler. O zamanlar sıkı yönetim falan var. Alay komutanı aynı zamanda kaymakam. Yani oraların hakimi. Efendim biz hayvanları güderken, davar koyunları güderken sürü belli bir noktaya gelince ikiye ayrılıyor. Oraya basmıyorlar.
Hiçbir sebep yokken. Koyunlarda bu hali gözlemliyoruz. Bir baksanız şehit olabilir. Çünkü babamızdan, dedemizden duyduk. Şehitlerin toprağın altında şehit olduğu genelde hayvanlardan anlaşılıyor. Allah bir seziş vermiş demek. Yani bazen depremi falan fark ederler ya. Hayvanlarda vardır bu. Şimdi buradan biraz konudan ayrılıp tekrar konuya döneyim müsaadenizle. Estağfurullah. Malumdur Fil suresinin geliş sebebi peygamberimizden çok önce kendileri ya çocuklar ya da daha önce meydana gelen fil vakasıdır. Ebrehe isimli bir nasipsiz herif Kabe'yi yıkmak için harekete geçer ordularıyla, filleriyle. Malumdur hadise çok meşhur. Allahu Teala ebabil kuşlarıyla bunları mahveder. Fakat o fillerin başında Mamut ya da Mahmut diye geçer de herhalde Mamut idi. Adlı fil bir türlü Kabe'ye dönemez. Zamanın tankıdır fil. Her tarafa gidiyor fakat oraya çevirdikleri zaman hayvan inat ediyor. Yerinden bile kalkmıyor. Kabe, Allah'ın beytine karşı filleri süremiyorlar. Bakın hayvan bu. Hayvanken oranın mukaddes bir yer olduğunun bilinci o sırada ona bildiriliyor. Aynı şekilde yerin altında Allah'ın sevdiği bir kul var ise ve unutulmuşsa bir şekilde ikaz ediliyorlar. Ya hayvan tarafına ya rüyaya geliyor. Çünkü ona hürmet edilmesi gerekir. Özellikle yol yapımında veya herhangi bir ev yapımında bazen derler bizim evde ziyaret var filan derler ya. Hakikaten zamanında Allah'ın bir salih kulu orada vefat etmiş. Mezarı kaybolmuş. Mesela üzerine çok münasebetsiz bir şey yapıyorlar. Bilmiyorlar burası vaktiyle türbeymiş. Mesela üzerine çok affedersiniz bir yıkanma yeri yapıyorlar mesela. Olacak şey değil. Bir şekilde ikaz edilirler. Ya rüyaya gelir. Ya işte bir şekilde burada Allah'ın sevgili bir kulu yatıyor. Dikkatli olun şeklinde bir ihtar olunur. Anadolu şehitler yurdu olduğu için çok rastlanılan bir hadisedir. Çok yerde de duymuşum. Koyunlar hissediyor. Hayvanı davarı sürdüğünüz zaman belli bir noktaya geldiği zaman bakıyorsunuz ikiye ayrıldı. Hiç sebepsiz. İkiye ayrıldılar. O bölgeye basmıyorlar. Bu önceden de tecrübe edildiği için köylüler işte Göle'de geldiler. Belediye filan alay komutanına bildirdiler. Emir çıktı. Orayı kazdılar. Hakikaten bir yüzbaşının naaşı çıktı. Ve hiç çürümek şöyle dursun rütbelerine kadar yerinde ve elinde silahı öyle şehit olmuş. 90 sene önce olan bir hadise. O zaman 90 seneydi. Şimdi yüzü geçti tabii. Eliyle silah o kadar kaynaşmış ki o silahı, o tabancayı elinden söküp almakta çok zorlanmışlar. Bunu da duydum. Şimdi yerinde işte bir anıt mezar yapılmıştır. Bir şehit cenazesi olduğunu koyunlar haber verdiler. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun hocam. Şimdi Keçecizade İzzet Molla ile devam edelim hocam. Olur rencide hatır, geçse gönlümden dahi vuslat, nihan bir yol mu vardır hatırı canane gönlümden diyor. Ne demek istiyor hocam? Evet. Ne demek istemiyor ki değil mi? Olur rencide hatır, geçse gönlümden dahi vuslat, nihan bir yol mu vardır canane gönlümden. Vuslatın hayali bile içimden geçse diyor, hatırım kırılır. Ona vuslatı bile, o vuslatından da münezzeh. Vuslat bile onun yanında kaba. Acaba sevgili bu içimden geçen münasebesiz düşünceden haberdar ol, gizli bir yol mu vardır ondan haberdar mı oluyor da bana hiç yüz vermiyor diyerek inceler incesi bir hayal oyunu sergilemektedir İzzet Molla. Tabii bunun da Üstad-ı Fuzuli. Evet. Üstad-ı Fuzuli. Aşk devam etsin diye aşk ve cezbe, o kavrulmuşluk, o aşk hali bitmesin diye şair çok rahatlıkla vuslatı bile reddeder. Önemli olan aşk aleminin varlığıdır. Sevmek ve sevilmek dahi aynen ateşin altına atılan odunlar gibi birer vasıtadan ibarettir. Seven ve sevilen de birer figürden ibarettir. Mesele sevmek fiilinin devam ediyor olmasıdır. Yani Allahu Teala'nın Vedud isminin tecellisinin bekası meselesidir. O tecelli hep olsun. Böyle olunca da aşkı bitirecek olan her şeyden uzak kalırlar. Tasavvuf erbabının belli bir makamdır ha, her zaman değil. Öyle ebedi mahrumiyet yok. Belli bir makamda vuslatı aklına bile getirmemeli. Ne vuslat? Vuslat sevgili ya da sevgiliden bir parça değil çünkü. Değil. Ayrıca vuslat hele bu dünyada sadece sana oruç bozdurur o kadar. Tamam susamışsın gidiyor ama oruç gitti elden. Böyle bir şeydir. Eyvallah.
merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı. Söndürme öz elinle yandırdığın çerağı. Fuzuli diyor ya, bakın vuslatı reddediyor şair. Vuslatı hayaliyle tesellidir, gönül meyli visal etmez. Gönülden taşra bir yar olduğun aşık hayal etmez. Yine Fuzuli'den aşiyan-ı murgu dil zülfü perişanındadır. Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. En yüksek burçta Fuzuli'yi görüyoruz ama yüzyıllar boyu bu tesir devam etmiş, bu hissiyatı yaşamışlar. Ahmet Haşim'de bile zulmet bizi çekmekte visale demiyor mu Ahmet Haşim? Ya. Karanlık bizi visale çekiyor. Vuslatı karanlık olarak görüyor. Ve Yunus Emre ne diyor? Senin ne şirin dert bu, dermandan içer o. Bu ne kadar tatlı bir dert. Derman bile bu kadar değil. Dermanı ne yapsın? Senin aşkın beni benden alıptur. Ne şirin dert bu, dermandan içer o. Miskin Yunus gözü tuş oldu sana, kapında kuldur, sultandan içer o. Yunus'un meşhur sözleri. Bu bir viraj. Yani aşk makamındaki saliklerin karşılaştığı bir cilve-i Rabbani'dir. Hem ister hem vuslatı reddeder. Vuslat için yaşar, onun özlemiyle ölür, biter, kül olur ama vuslattan da çekinir. Biz ol aşıklarız kim dağımız merhem kabul etmez. Gönül bir devayı mutlak ister, hem kabul etmez. Yanar bir çöldür iklimi muhabbet, nem kabul etmez. O gülzarın ki ateştir gülü, şebnem kabul etmez. Meşhur taştır işte. Ne muhteşem şiir. Evet, evet. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Yine Fuzuli'den devam edelim. Muhabbet, incinmek, incitmek bahsinden çok mükemmel bir beyti var. Vücudum ney gibi surah surah olsa ah etmem. Muhabbetten de murdum, incimek olmaz cefalardan diyor. Evet. Biraz izah alabilir miyiz? Vücudum ney gibi surah surah. Şu seslere bakın siz ya. Bir acı bu kadar güzel tasvir Evet, edilir. evet. Ah etmem, şikayet etme. Hem acı bende devam etsin, hem şikayet de etmeyeyim. Yani bu günümüzde az önce dostlarımla konuştuğum bir sohbette bahsetmiştim. Kamyon arkası yazılarda çok ilgimi çeken bir yazı olmuştu. Çok da hoş. Doktor narkoz istemez. Acı devam etsin. İşte bakın aynı zihniyet. Fuzuli'nin torunu. Aslında arabesk eşsiz şark romantizminin günümüzdeki ayağa düşürmüş halidir arabesk. Evet, ama biraz ayağa eşsiz şark romantizmidir. Vuslatı bile istemiyor. Vuslat olduğu andan itibaren aşk bitecek. O saraydan dışarı çıkarılacaksın. Bunu kim ister? Surah surah olsa yine de bir daha okur musunuz orayı? Vücudum ney gibi surah surah olsa ah etmem. Muhabbetten de murdum, incimek olmaz cefalardan. Evet, Fuzuli ger derse Fuzuli ki Güzel. güzellerde vefa var. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Sen mi ah etmiyorsun Fuzuli? Fuzuli'de nasıl bir halet var hocam? Söz oraya geldiği zaman Evet. bir şey oluyor yani. Yani bu bir viraj. Hakikaten lafla, sözle, şiirle de anlatılması çok zor. Çok zor. Ancak sezilebilecek bir derin nükte, bir cilve-i Rabbani'dir bu. Ah etmem çünkü aşktan memnun olan kişi niye aşktan dolayı ah etsin? Peki neden memnun? Ah etmekten memnun. Ah etmeyi hep istiyor ama ah bile etmeyi edep dışı sayıyor. Evet. Bu kadar inceler incesi bir nokta. Şimdi incinmek ve incitilmek. Elbette sözün başında demiştik, o kadar önemlidir ki insan gönlünü hoş tutmak. Allah 124 bin peygambere bunu emretmiştir ve son peygamber der ki din güzel ahlaktır. Evet. Din güzel ahlaktan ibarettir. İnsanı incitmemekten ibarettir. Çok meşhur bir olaydır. Hakikaten özellikle batıda da çok hayranlıkla karşılanır bu hadise. Bir bedevi yani şehirli olmayan çöl Arabı elinde bir salkım üzümle geliyor Peygamber meclisine ve götürüp Hazreti Peygamber'e takdim ediyor. Efendimiz de alıyor, yiyor. Son tanesine kadar da yiyor. Halbuki adeti gelen her şeyi paylaşmaktır. Sahabiler hayrette. Onlar alışmışlar. Hazreti Peygamber daima paylaşır ve parmaklarının değdiği yerlerden yemeye özen gösterirler ki bereketlensinler. Allah Resulü'nün elinin değdiği bir şeyi yesem o benim vücudumda bir hücre olsa Allah onu yakmaz. Buna inanıyorlar. Haklı olarak. Hazreti Peygamber böyle yapmıyor bu defa. Bütün üzümü kendi yiyor. Hiç kimseye vermiyor.
Ve teşekkür ediyor. Üzümü getirip hediye eden Bedevi de memnun, mesut kalkıp gidiyor. Gider gitmez Hazreti Ömer atılıyor. Ya Resulallah diyor, siz böyle yapmazdınız. Size gelen her şeyi bizimle bölüşürdünüz. Biz de elinizin dokunduğu yerlerden yiyip de bereketlenmek için yarışırdık. Az önceki bir salkım üzümden hiç nasibimiz olmadı efendim. Deyince Efendimiz buyuruyor, o kadar ekşiydi ki diyor o üzüm, o kadar ekşiydi ki siz yeseydiniz yüzünüzü buruşturacaktınız, o da kırılacaktı. Ya bakın, kalp kırmamaya özen göstermenin en ufuk noktası Hazreti Peygamber'dir. Yeter ki insanların kalbi incinmesin diye o ekşiliğe tahammül ediyor. Etrafındakilerin yanlış anlamasına tahammül ediyor. Kendisine hesap sorulabilecek ihtimalini de göze alıyor. Yeter ki kendisine hediye olarak getiren kişinin gönlü kırılmasın. Eyvallah. İslam güzel ahlaktır ve güzel ahlakın özü de insanların kalbini incitmemektir. Çünkü gönül Allah'ın evidir. Ve hele hele Allah indinde makbul ise, bir kıymeti varsa, aman Allah'ım, onu yıktığınız zaman büyük cinayet işlediniz demektir. Eyvallah. Ne tövbesi doğru dürüst oluyor. Çok müşküldür onu tamir etmek. Çünkü bildin müminin gönlünde Beytullah var. Niçin izzet etmedin ol beytekim? Allah var. Zahidi zerraklerin dilinde daim la ilah. Aşık-ı sadıkların gönlünde illallah var, diyordu Nesimi. Eyvallah. Aşıkam dersen belayı aşktan ah eyleme. Ah edip ağyarı esrarından agah eyleme. Evet, Ne diyor hocam? Evet. Eğer Ah edip ağyarı esrarından agah eyleme. Eğer aşıkım diyorsan, aşkın mihnetlerinden, aşkın vazgeçilmez icabı olan ıstıraplardan, hicranlardan dolayı ah çekme. Aşıkım diyen adam bunları göze alacak. Ah çekip de başkalarını araya sokma. Duyurma. Ağyar. Sen varsın, bir de sevgili var. O nereden çıktı? Ağyar ötekidir, üçüncü kişidir ve en hınç duyulan kişidir. Edebiyatımızda kıskançlığın mükemmel hedefi ağyar. Gayr demişler, ağyar demişler, seg demişler. Yani Ne kadar olumsuz sıfat varsa hepsi akreptir, yılandır, şeytandır, iblistir. Evet. Daha nelerdir. Evet, evet. Onun üzerine hatta ben bir ara araştırmışım, 2 satır sürüyor. Ağyara yakıştırılan sıfatlar, aşağılamalar. Evet. Eyvallah. Şimdi 20. yüzyıl aklıma geldi, buyurunuz. Sözünüzü kesmeyeyim. Estağfurullah, buyurunuz. Yarın itten çok durur ardında ağyar diri. Bize yar olmadı ol şu hisitemkar diri. Ahir bir dilberi hercai eyledi dildar diri. Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül. Ahmet Paşa diyor. Genellikle köpekle özdeşleştirilir. Üçüncü kişi, gayr, ağyar. Yani sevgiliye meyleden başkası varsa ona karşı öfkenin, saldırganlığın en şiddetlisini divan şiirinde görürsünüz. Eyvallah, ağzınıza sağlık. 20. yüzyıl şairlerinden Urfalı Abdi var, malum haliniz. Çok güzel bir beyti var, diyor ki hocam, dili uşşakı rencide eder elbette bu halet. Vefasızlık neden arız olur insana bilmem ki. Peki vefasızlık insana neden arız olur? Tam bir biz bilemiyoruz, siz tecahül-i arif örneği. Sen mi bilmiyorsun demek lazım. Tecahül-i arif örneğidir. Dili uşşakı elbette rencide, ama gönül de rencide olunca gönül oluyor. Kalp kırık ise kalptir. Eyvallah. Dili uşşakı rencide etmezse hiç dili uşşak olur mu? Ya. Bilmem ki diyor, bal gibi biliyor. Bal gibi biliyor. Divan şiirinde sevgilinin mutlaka, muhakkak, kesinlikle vefasız, acımasız, aldırmasız olması şart. Bu yüzden sevgili putla özdeşleştirilmiştir. Put. Evet. Cahiliye devrinde, yani müşrikler zamanında, İslamiyet henüz bildirilmemişken taştan, ağaçtan oyulan, çoğu da bayan, hanım suretinde, kadın suretinde oyulan, çok da güzel şekilde tasvir edilen heykellere filan tapınırlardı. Secde ederlerdi. Bu yüzden sevgili onlarla özdeş. İnsanı dinden imandan eden, güzelliğiyle insanı dinden imandan eden taş bebek gibi güzel. Dikkat edin, hep kaya, taş. Hele Azeri Türklerinde Sanem adı en yaygın kız ismidir. Puttur. Put çok güzeldir. Dedim kız Sanem, dedi ki menem. Dedim zehri kimemsin, dedi ki senem. Azeri manisi. En çok putla özdeşleştiriliyor. Birincisi insanı dinden imana eder. İkincisi taş kalplidir, duygusuzdur, duyarsızdır, aldırmasızdır.
Bunca kime imah efkanım işittin geceler. Demedin bir gece kimdir bunca efkan eyleyen. Bakın taş. Ey bağrı daş. Fuzuli'nin aynen bu redifli bir gazeli de var. Sadece bağrı daş kelimesi aklımda kalmış. Aynı zamanda eşsiz bir güzelliğe sahiptir. İnsanı dinden imandan edeceği için, insana kıblesini şaşırttıracağı için putla özdeşleştirilmiştir. O güzelliğin derecesini düşünün ki, Baki'den bir örnek. Zinhar eline ayine vermen ol kafirin. Vallahi bakacak bütperest olur. Aman kesinlikle asla o kafirin eline ayna vermeyin. Vallahi bakarsa putperest olur. O bakarsa, o güzelliği görürse Kendisi o bile dinini imanını düşünün. Kıyas yoluyla hiçbir benzetmeye, teşbihe başvurmaksızın o tarif edilmez güzelliği anlatmanın bundan daha güzel yolu mu var? Ve Fuzuli'den bir örnek. Tıflı Nazım son zamanlar namaza ragıp olmuş. Allah Allah bu ne dindir? Büte secde vacip olmuş. Fuzuli'nin bu da. Allah Allah. Diyor ki o körpecik sevgili son zamanlar namaza heveslenmiş. Allah bu ne yüce bir dindir ki putlar bile secde eder olmuş. Bakın nereden nereye anlam bilgisi kuruyor. Eyvallah. Nedim'le devam edelim hocam. Çok bilinen bir beyit. İncinmek ve incinme hususunun biraz farklı bir boyutu. Gülle diba giydin ama korkarım azar eder. Nazeninim saye-i har güle diba seni. Evet. Ne demek istiyor hocam? Evet. Çok farklı bir boyuta geldik. Evet. Mesti Nazım kim büyüttü böyle bir perva seni? Kim yetiştirdi bugüne servden bala seni? Bir elinde gül, bir elde cam, geldin sakıya. Hangısını alsam gülü yahut ki camı ya seni? Güllü diba giydin ama korkarım azar eder. Nazeninim sayeyi har gülü diba seni. O yüzyılda Hindistan'dan getirilen kaşmir, herhalde keşmirle ilgisi var bir kumaş. Çok pahalı, saraylı hanımlar ancak giyebiliyorlar. Ve yaş itibarıyla da genç kızların giydiği o kumaş mutlaka üzerinde gül desenleri, motifleri olan, kırmızı tonu fazla olan bir elbise. Bunu anlatıyor. Güllü diba giydin ama korkarım ki azar etmek burada bizim günümüz Türkçesindeki azarlamakla ilgili bir kelime değil. Azar etmek, incitmek, batmak, acıtmak demek. Ey sevgili, o üzerinde gül motifleri olan elbiseden giyindin ama korkarım ki o elbisenin üzerindeki gül resminin dikeninin gölgesi senin narin tenini incitebilir, sana acı verebilir diyerek sevgiliyi ne kadar gözünden sakındığını tam da yalancı bir şair edasıyla Nedim Yani bu söylüyor. diken Kim değil, bilir kaç sevgiliye bunu söyler. Diken değil, dikenin gölgesi değil. Gölgesinin işte olmuyor ki seni incitmesin aman Allah'ım. Şu gözünden sakınma. Üzerine titreme edasına dikkat edin. Özellikle günümüz şiirinde buna çok ihtiyaç var. Eyvallah. Günümüz şiirinde de günümüz hayatında Evet, da. günümüz şiiriyle karşılaştırdığımda doğrusu utanıyorum. Yani sevgilinin üzerine bu kadar titreyen bir şair edası ve günümüzde lan diye hitap eden şiirler. Eyvallah. Şimdi 19. yüzyılın Mevlevi divan şairlerinden Misli isimli bir şair var. Çok bilinen bir şair değil ama çok güzel bir şiiri var. Misli. Evet. Çünkü aşıksın rehi hunhara incinmek niçin? Murgusun bağı gamın gülzara incinmek niçin? Razı pinhanın bilinmez zara incinmek niçin? Bir nasip kaldığın ise devvara incinmek niçin? Taliinden ağla ey dil yâre incinmek niçin? Yar meyletmez sana ayara incinmek niçin? Evet. Niçin incinmek var hocam? Baştan sona evet aşık olmanın güzellik karşısında cezbeye kapılıp yanıp tutulmanın vazgeçilmez icabı zaten ıstırap çekmektir. Eyvallah. Ama bu ıstırap çekmenin de bir adabı vardır. Istırap çekeceksin ama incinmeyeceksin. İncinmek itiraz etmektir. İncinmek protesto tavrı göstermektir. Gerçek, hakiki aşka bu yakışmaz. Bu oldu mu adamı derdest ederler. Eyvallah. Derdest etmek Mevlevilikte bir kavramdır. Günümüzde zannediyorum yakalamak anlamında hukukta da gibi kullanılıyor. olsa gerek. Derdest etmek Mevlevilik adabına apaçık karşı çıkan da bunu birkaç kez tekrar eden kişiyi tarikattan tard etmektir. Eyvallah. Ona derdest edildi derler. Ya da keçe külah edildi gibi bir takım söylenişleri, deyimleri vardır bunun.
Aynı şekilde hem mutlak güzelliği isteyeceksin hem de ahof edeceksin. Olmaz bu. Eyvallah. Onun bir bedeli vardır. Vazgeçilmez icabı ıstırap çekmektir ve ıstırap çekip de incinmemektir. İnceler incesi bir yol. Hem ıstırap çekeceksin hem of bile demeyeceksin. Eyvallah. İnciniyorsan bu nedendir diyor. Artık inciniyorsan güzeli isteme, ayardan şikayet etme. Of etme, itiraz ediyorsan ne işin vardı senin bu yolda? Bunu bilerek geleceksin sen bu işi. Evet. Demeye getiriyor şu an. İncinmek aslında bir manada bir varlık iddia etmek Tabii değil var, midir? iddia vardır. Bir ben varım, bir sen Tabii varsın tabii, ve evet. Hak beni iddia incittin etmek. Evet. demektir Evet. ki sevginin Sevgiliyi suçlamak olacak şey midir yani? Bu? ilk basamağı kendi Evet. duygularımızdan, benliğimizden vazgeçmek Elbette. olduğuna göre sevgi Nedir yolunda can kim, anı sen nazenin, cana ne vermezler. Sana aşık olanlar, yoluna cana ne vermezler. Hayali diyordu. Eyvallah, eyvallah. Şimdi Alvarlı Efe Hazretlerinden biraz devam edelim. Biraz önce lütfettiniz, okudunuz hocam. Estağfurullah. Diyor ki, elin çek meyli dünyadan, eğer aşık isen yare, muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, bendin salma efkare, düşersin bir belaya, sabr kıl Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Evet. Hususan- bu. Hususan hocam bu son ikinci bent olsa gerek. Son iki mısra hocam özellikle Tekrar yakıcı bir ifade Evet. değil mi? Evet. Elin çek meyli dünyadan aşık sen yare. Evet. Bulamadım. Kaçıncı beyt? İkinci bent olsa gerek. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yare, muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Ha, ben aşığım mı diyorsun? Böyle bir iddian mı var senin? Gel bakalım bir konuşalım. Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir. Seyirdi ben sesine, vurup yetesim gelir. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp ol düzlükte, evler yapasım gelir. Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür. Varıp ol gölgede, biraz yatasım gelir. Nara gölge der isem kızmayın hocalar. Hatırınız hoş olsun, yanıp tütesim gelir. Ben günahımca yanam, rahmet suyuyla yunam. İki kanat takınam, biraz uçasım gelir. Yunus bu sözü sen eğri büğrü söyleme. Seni de sigaya çeker, bir molla Kasım gelir. Eyvallah. İşte aynı şey. Eyvallah. Ne diyordu bakalım ilk iki beytte, ilk iki mısrada? Elin çek meyli dünyadan, eğer aşık isen yare. Aşıklık davası varsa bir kere bütün dünya zevklerine sırtını döneceksin. Bir. Ayrıca muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dara. Onu sevmenin ne demek olduğunu, onu sevmenin lezzetini bir kere tat, tattıktan sonra da kelleyi bahşiş olarak ver. Eyvallah. Mansur gibi. Dikkat ettiyseniz hakikaten tasavvufta aşk vadisine girip de oradan çıkmak isteyen kolay kolay yok. Yine Allah'ın yardımıyla oradan çıkılabilir ve rızaya, kulluğa doğru. Oraya giren adam çıkmak istemez. Allah'ın yardımıyla girilir ve Allah'ın yardımıyla evet, çıkılır. onun yardımıyla çıkılır. Özellikle vahdetül vücut yolunun büyük zatlarının hemen hepsi katlen öldürülmüştür. Bu tesadüf müdür? Mansur idam edildi. İbni Arabi idam edildi. Fazlullah Hurufi idam edildi. Nesimi idam edildi. Şems-i Tebrizi suikastla öldürüldü. Hepsi katlen öldürülmüştür. Eyvallah. Çünkü bunlar şehidül aşktır. Hep öyle kabul edilir. Aşkın şehididir. Ve öyle bir mertebedir ki daha ilk adında nakd-i can size bahşiş olarak vereceksiniz. Sizin aşkı tatmanıza vesile olan tecelli, o lezzeti almışsanız ona karşı ödeyeceğiniz daha ilk bedel kelleyi vermektir. Onu vereceksiniz. Eyvallah. Şimdi her şeyde, her bentte dikkatimi çekti. Şunu tekrar ediyor. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Benim günahkar olmamdan ve insanları incitmemden fahri alemi zişan niye rahatsız olsun? Ayet. Sizi içinizden öyle bir peygamber geldi ki size. Sizin başınıza bir iş gelmesi onu çok üzüyor. Ayet-i kerime Allah buyuruyor. Ve harisun aleyküm bil müminine raufur rahim diyor. Müminlere ne kadar düşkünsün ey Habibim. Allah bunu peygambere söylüyor. Onlara ne kadar düşkünsün.
Eğer sen bir canı incitirsen, Allah indinde cezayı gerektiren bir hata yaparsan, seni seyreden, adeta evladının ayaklarının tökezlenmesi ve yüzüstü kapaklanmasına çığlık atan bir annenin telaşı gibi senin peygamberin üzülmektedir. Onu bu kadar üzme, incitme. Bırak ki sana rahat şefaat eylesin. Zorlama. Bunu söylüyor Alvarlı Efe Hazretleri. Eyvallah üstadım. Efendimizin üzülmemesi için tabi daha yukarılara çıkacak olursak Hazreti Ebubekir'in meşhur bütün kaynaklarda geçen duası. Bakıyor ki Allah Resulü mahzun, kederli. Annem babam size feda olsun ey Allah'ın Resulü, sizi üzen nedir? Deyince ya Ebubekir, ümmetimi düşünmekteyim. Gece gündüz işleri isyan kamu, korkaram ki yerleri ola tamu. Süleyman Çelebi'nin diliyle. Bunların işleri güçleri günah. Ne olacak bunların hali? Onları düşünmekteyim deyince sırf o üzülmesin diye el açıyor koca Ebu Bekir Sıddık, Sıddık-ı Ekber. Ya Rabbi diyor bu Habibinin hürmetine, şu anda karşımda oturan Resulünün aşkı için bu duamı kabul et. Beni cehenneme at ve bedenimi o kadar büyüt ki onun ümmetine başkasına yer kalmasın ve o üzülmesin. Bu da peygamber şimdi seven sevdiği için neler yapmaz? Değil mi? Seven ne yapmaz? Evet. Bunun şeyi var. Seven ne yapmaz? Şarkısı bile var. Filmi de vardı eskiden. Hala var mı bilmiyorum. Sevilen, sevilmek mevkinde olan kişi sırf üzülmesin, incinmesin diye cehenneme gitmeye bile razıdır. Ebediyen kalmaya razıdır. Yeter ki Allah Resulü mahzun olmasın, boynunu bükmesin. Böyle sevmişler. Efe Hazretleri de evet yapma etme nasihat ediyor ama onu incitme, yazıktır. Eyvallah. Güzel bir yere bağlıyor. Evet, onu incitme. O bari öbür tarafta rahat etsin. Evet. Bu dünyada zaten çekmediği kalmadı. Öbür dünya hakikaten tabi alemlere rahmettir. Bize peygamber, o bizim peygamberimiz ama biz ne kadar ona yakışıyoruz. Biz ne kadar ona ümmet olabiliyoruz. Eyvallah. İnciniyor işte. Eyvallah üstadım. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Lütfettiniz.